Merhabalar, YouTube'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok değişik, oldukça eğlenceli ve sonucu da muhteşem olan bir boyama işlemiyle sizlerle birlikte olacağım. Bir çalışma yapacağız. İhtiyacımız olan ürünler birazcık taş, cam, kavanoz ve hasır otu. Şimdilik taşlarımızı bir kenara alıyoruz. Onları bir sonraki videoda vazo yapımı için kullanacağız ve hasır otlarımız. Daha önceki videomda belki izlemişsinizdir. Pampas otlarını boyamıştık ve orada birkaç tane yorum işte hasır otu da boyar mısınız? Nasıl boyayacağız? Boyanabilir mi gibi bir sorular gelmişti ama ancak şu an fırsat bulabildiğim için böyle bir uygulamayı sizlerle birlikte deneyimleyerek tüm detayları aktararak anlatmak istediğim bir video oldu. Şimdi öncelikle ürünümüzü tanıyalım. Ürünümüz çabuk dağılabilen, darbe aldığında tamamen ortalığı toz dumana çeviren hasır otu. Şimdi bunu boyarken tüm detayları aktaracağım ve böylelikle hem ürünümüz hem de malzemelerimiz boşa gitmeyecek. Birkaç tane boyamanın videosunu çektim, ürün boyamanın. Acaba dedim patlattığım bir şey olursa en azından yayınlamak istemiştim ama hiç öyle bir fire vermedim. O yüzden onu beklemeyin. Şimdi ilk boyama kabının bir bölümüne boya, diğer bölümüne sulandırılmış boya ve diğer bölümüne de su alıyorum. Bu üçlü şekilde boyama yapmanız gerekiyor. Çünkü sadece boya yoğun geliyor ve içine çekmiyor. Sulandırılmış boya birazcık daha az yoğun oluyor. Fakat çekerken, yani içine çekerken çok fazla böyle bir yüzeyde dolaşmanız gerekiyor ve zaman alıyor. Ve su tamamen burada destekleyici ürün olarak yer alıyor. Yani bu üçlü şekilde devam etmemiz gerekiyor. Suyu içine çekerken aynı zamanda boyayla birlikte çekmesi gerekiyor. Şimdi ilk baştaki katta olabildiğince oyalanıyorsunuz. Çünkü onun içine çekmesini beklemeniz gerekiyor. Tek su yapamıyorsunuz. Çünkü suyu çektiği zaman bu sefer boyaya birazcık daha az yer kalıyor. Yani hep su ve boya birlikte gitmek zorunda kalıyor. Düzgün bir görüntü elde edebilmek için. Şu an ilk katı boyadıktan sonra bir turda böyle bir ikinci kat dolaşmanız gerekiyor sulandırılmış boya ile. Yani ilk başta boyayı çektiği zaman, o ilk katı bitirdiği zaman dalgalanmalar olabiliyor. Yani boya rengini orada kaybediyor ve koyu renkten açık renge doğru dönüyor. Hemen o sırada ikinci kat olarak bir tur daha sulandırılmış boyayla devam edebiliyorsunuz. Köşe sap kısımlarına ve uç kısımlarına da düzgünce sürerek bu işlem bitiyor. Ve kuruyunca çok da güzel ve doğal bir görüntü sağlıyor. Her katta farklı renk kullanmak isterseniz tabii ki fırçanızı her daim yıkayıp diğer renge karışmamasını sağlamanız gerekiyor. Şimdi ikincisine geçiyorum. Burada farklı şeyler anlatacağım için böyle bazılarından diğer detaylara değinmek için eklemeler yaptım. Şu an hiç patlak vermedim ama onu söyleyeyim. Diğer rengimizi kullanıyoruz. Bakın sulandırılmış boyada yüzeyde olabildiğince pompon işlemi yapmanız gerekiyor ki o içine çeksin. Bu süreçte biraz oyalanabiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Peki şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Önce ıslatalım, sonra boyayalım. Önce bu işlemi yaparsanız zaten suya tutma, çeşmeye tutma şansınız yok. Herhangi bir kabın içine batırdığınız zaman suyun birçoğunu çekecek ve artık içinde hapsedemediği zaman yine patlayacak. Yani olabildiğince dengeli ve orantılı bir boyama yapmanız gerekiyor. Bu üç bölümde sizi kurtaracak olan tek boya miktarı. Bu suyun dışında herhangi bir su takviyesi yok. Tamamen bu içine çekme olayı ilk katta. Şöyle bir şey olabilir mi? İlk katı boyayalım, kurusun. İkinci katı o şekilde bir daha boyayalım. Bence iki katı da aynı anda boyayın. Yani çünkü şimdi ilk
boyadık, kurudu, tekrar boyadık, tekrar kurudu yaptığınız zaman biraz hırpalanabilir. Çünkü hem ıslatmış, kurutmuş, tekrar ıslatmış, tekrar kurutmuş olacağız. Daha sert olur ve görüntüsü bozulabilir. Yani ilk turumuzu atıyoruz, ikinci turumuzu da biraz yoğun boyayla atıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Doğal kurumaya bırakmanız gerekiyor. Yani saç kurutma makinesi, fön makinesi tutarsanız yine dağılabilir, patlayabilir. Böyle de bir ürünle karşı karşıyayız. Ürünümüzü önce tanımamız gerekiyor ki boyama evresini de tabii bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Hangi ürünü boyarsanız boyayın mutlaka bir köşesinde, kapak arkasında, kıyıda, köşede, arkada kalmış planda boyama yapın. Kurusun. Beğendiğiniz zaman devam edebilirsiniz. O zaman boyama yaptığınız şey daha garantili gidecektir. Ve artık orantıyı tutturmuş olursunuz. Yani hem ürünü tanımak hem de boyayı tanımak açısından yapacağınız uygulamayı böylelikle daha çabuk keşfedebilirsiniz. En azından tüm alanı da boşa götürmemiş olursunuz. Bu daima kuralımdır diyebilirim. Şimdi bunda yine ilk katı sarıya boyuyoruz. Tabii burada video yavaş gidiyor. Ama bakın dalgalar var. O içine çektiği yerler boyanın rengini tamamen değiştiriyor. Yani ikinci kat kesinlikle şart hale geliyor. Ve aynı anda hemen bir tur daha atıyorum. Biraz daha yoğun olarak ve çekebildiğini içine çekiyor ve son görüntümüz de zaten bu oluyor. Çünkü özellikle kurutup tekrar boyama şansımız yok. Daha çok sertleşir. Burada farklı olarak puantiyeler koyuyorum. Yine aynı şekilde siyahla yapıyorum. Ve çok da güzel bir görüntü oldu. Yani sizin şu an videoda gördüğünüzden çok daha doğal ve böyle değişik bir ürün oldu. Çok hoş bir görüntüsü oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir diyorum. Aynı zamanda böyle bir çizgi film vardı. O aklıma geldi boyama yaparken. Eğlenceli bir videoydu. Onu söyleyeyim. Yani sıkılabileceğiniz bir şey değil. Eğer bu üründen varsa elinizde boyamanızı tavsiye ederim. Hepsini aynı renkte de boyayabilirsiniz. Farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Eviniz ne renkse, hangi renkler uygunsa o şekilde bir köşe dekoru, bir vazo dekoru yapabilirsiniz. Bu da şu an yeni tasarlanmış bir ürün olarak piyasaya sürebilirsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilir, Hasrot'u arayabilir, direkt boyamaya geçebilirsiniz. Yapması benden, gerisi sizden diyorum. Şu an tamamen tasarımda bizde olmuş oluyor. Önemli olan değişik şeyler çıkartabilmek. Şimdi diğer boyamaya geçiyoruz. Bunda da aynı noktalama işareti yapacağım. Fakat şimdi hepsinde yaparsak ne olur? Vazoda hepsi böyle noktalı 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 şekilde görüneceği için biraz karmaşık bir hal alabilir. Yani çok yoğun gözükür ve bir süre sonra da yorabilir. Sadece aralara birkaç tane atmanız yeterli olacaktır. Tabii ki yine de tercih sizin diyorum. Çünkü mesela karşıt renklerde siyaha sarı ya da sarıya siyah evet uygundur ama diğer renklerde bunu yaptığımız zaman bazılarını da boğabilir ya da zıt renkleri doğru kullanmadığınız zaman hoş gözükmeyen bir görüntü, böyle karma karışık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bunda da yüzey hemen ıslakken siyah nokta koydum ve dağıldığı zaman bal peteği gibi bir görüntü oluştu. O da çok güzeldi. Hemen dağıldı. Şimdi diğer bunda da hemen bir ayrıntıya değineceğim. Bahsettiğim gibi su oranını asla fazlaya kaçırmadan önemli olan ilk kat boyamız diyorum. Saplarını boyamayın. Uç kısımları boyamayın. Çünkü oraları da boyadığınız zaman daha çok böyle plastik bir görüntü oluşturacaktır. Yapay bir görüntü oluşturacaktır. Önemli olan onun doğal renklerdeymiş gibi durması. Şu an şırıngadaki boya çok az miktarda. İlk katı açtıktan sonra şu an bakın hepsini içine çekiyor. Yani şırınga dolu olmuş olsaydı onun hepsini içine hapsedebilecek duruma geliyor. Ama ne oluyor? Bir süre sonra şiştikten sonra
mutlaka bir yerde fire verecek ve patlayacaktır. Onu da yapmıyoruz o yüzden. Ve sap kısımlarından o ince otlardan hepsini çıkartmadım. Bir iki tane bıraktım etrafındaki, hani böyle tek çıplak kalmasın diye. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bakır, altın ve gümüş renklerini de yaptım. Hani nasıl metalik renkler nasıl durur, onu da deneyimlemiş olduk. Renkler çok güzel, görüntü çok güzel ama bu tarz şeylerde vernik, saç spreyi gibi ürünleri asla kullanmayın. Çünkü doğal yapısı bozuluyor ve evde kullandığınız süreçte üzerine daha çok toz yapışmasını sağlıyor. Yani 3-4 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra yüzey bozulduğu için, çünkü bunlar hep içine çekiyor. Daha çok tozu üstünde hapsettiği için kullanmanız daha zor olur ve ileriki süreçte de belki görüntü bozulduğu için atmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden saç spreyi ve vernik kullanmıyoruz. Tamamen doğal şekilde bırakıyoruz. Vazo olarak da seçim tamamen size ait. En güzel vazo camda duruyor. Onu da söyleyeyim. Saç kurutma makinesiyle kurutmuyoruz. Doğal kurutuyoruz. Çok fazla su yüklemiyoruz. İstediğimiz renklerde boyayabiliyoruz. Ayrıca şunu da aktarayım. Bendeki ürünler 2-3 yıldır elimde olan ürün. Eğer yeni toplamışsanız mutlaka kurumasını ve sıkılaşmasını bekleyin. Bir süre o şekilde kullandıktan sonra ilerleyen süreçte boyama yapabilirsiniz. Şu an son görüntümüz bu. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videodan pampas otunu bırakabilirim yukarıya linke. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olup destek vermeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. Yeni bir trend geliyor diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.